İnsanoğlunu dünyaya getirme gibi mucizevi bir olayın kahramanı olan kadın, sadece insan neslinin devamındaki bu hayati vazifesi nedeniyle bile sonsuz hürmete ve hizmete layıkken tarih boyunca birçok toplumda hep ezilmeye mahkum edilmiştir. Toplum hayatını düzenleyen kuralların içinde kadınla ilgili olanlar, belirli dönemler hariç her devirde münakaşa konusudur. Bu tartışmalar özellikle Batı kaynaklı olup kadının ruhu olup olmadığı noktasına kadar gitmektedir. Böylece kadın ilk çağdan bu zamana hakkında en çok konuşulan ve fakat hakkı da en fazla yenen insan olmuştur. Kadın insan neslinin devamında kritik bir role sahip olsa da tarih boyunca çeşitli toplumlarda hor görülmüş, hakları ve itibarı sık sık ihlal edilmiştir. Antik Yunan ve Roma gibi Batı toplumlarında kadın, köle statüsünde olup çoğu haklardan mahrum bırakılmıştır. Örneğin Roma'da kadınların çocukları üzerinde hiçbir hakkı yoktu ve aile içindeki varlığı adeta bir mülkiyet unsuru gibiydi. Batı düşünürlerinden Aristo, erkeğin kadından üstün olduğunu savunurken, birçok Avrupa toplumunda kadınların ruhu olup olmadığı bile tartışma konusudur. Buna karşın eski Türk toplumlarında kadın daha yüksek bir statüde yer almıştır. Hatta Osmanlı'da valide sultanlık kurumu gibi önemli makamlar kadınların elindeydi. Kapitalizm, kadına özgürleşme adı altında iş gücüne katılımı teşvik etmiştir. Ancak bu özgürleşme çoğunlukla düşük ücretle çalışmak, sömürü ve aile bağlarının zayıflaması şeklinde gerçekleşmiştir. Sanayi devrimi sırasında kadınlar ağır şartlarda erkeklerden daha düşük ücretlerle çalıştırılmış, sağlık sorunları ve iş kazaları yaşamıştır. Kapitalizmin özgür kadın tanımı, kadının iş gücüne katılması ve daha fazla üretime katkı sağlamasıdır. Ancak bunun yanı sıra kadına siyasi ve sosyal haklar sunmak gibi amaçlar gütmemiştir. Batı ülkelerinde kadın hakları mücadeleleri, kapitalizmin sömürüye dayalı düzenine karşı önemli bir başkaldırı olarak ortaya çıkmıştır. Marx ve Engels gibi komünist düşünürler, aileyi kadını köleleştiren bir kurum olarak ele almış ve sınıfsız toplum hedefi doğrultusunda özel mülkiyetle beraber aile kurumunun da ortadan kalkması gerektiğini savunmuştur. Marksist sistemde kadın, birey olarak değil, üretimin bir parçası olarak görülmüş ve kadın-erkek arasındaki ilişkilerde eşitlik anlayışı temel alınmıştır. Ancak komünist toplumlarda kadınların ekonomik özgürlükleri olsa da aile kurumu yok sayılmış ve kadın toplumsal olarak çoğu zaman istismar edilmiştir. Milli ekonomi modeli kadını aile içerisinde toplumun temel taşı olarak görmektedir. Bu bakış açısına göre kadın hem toplumun hem de ailenin devamı için vazgeçilmez bir unsurdur ve bu nedenle özel bir koruma ve destek hak eder. Milli devlette kadın, ev işleri ve çocuk yetiştirme gibi görevleri dolayısıyla topluma hizmet eden bir kamu görevlisi olarak kabul edilir ve ev hanımlarına maaş bağlanması gibi uygulamalar önerilir. Kadının çalışması bir zorunluluk değil, tercih olmalıdır ve devletin sunduğu maddi desteklerle ekonomik bağımsızlığı sağlanmalıdır. Bu bağlamda kadın, çalışmak zorunda kalmadan devletin sağladığı sosyal ve ekonomik güvencelerle özgür olabilecektir. Kapitalizmde kadın özgürlüğü çoğu zaman çalışma zorunluluğu üzerinden tanımlanmıştır. Kadın özgürleşme adı altında iş gücüne katılmış fakat iş gücünde düşük ücretli ve sömürüye dayalı bir statüye itilmiştir. Milli ekonomi modeli ise kadının özgürlüğünü sosyal ve ekonomik güvencelerle tanımlamaktadır. Kadının asıl özgürlüğü çalışma zorunluluğu olmadan toplumda saygın bir konuma sahip olmasıdır. Devlet, kadınların eğitimine, sağlığına ve sosyal haklarına doğuştan gelen bir hak olarak önem vermelidir. Evde ve ailede geçirilen zamanın değersizleştirilmesi yerine bu görevler kamu hizmeti olarak görülmelidir. Milli ekonomi modeli, kadınların ekonomik güvenceye sahip olmalarını ve sosyal hayata katılmalarını teşvik etmektedir. Devlet, kadınlara sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanma, eğitim olanakları ve çeşitli sosyal faaliyetlerle destek sunmalı, annelere doğum yardımı ve çocuk bakımı için mali destek vermelidir. Kadınların iş gücüne katılması bir seçenek olarak sunulmalı, çalışma ortamları ise kadınların onuruna ve fiziki durumlarına uygun olarak düzenlenmelidir.